Sevgili deniz dostları, herkese merhabalar. Bugün Göcek'teyiz, Skopje Marina'dayız. İtalya'dan getirdiğimiz katamaranımızı sahibine teslim ettik. Sevgili sahibi Remzi Sakaoğlu bizi havuzluk sohbetleri için teknesinde bekliyor. Remzi Bey'in teknesine konuk olacağız şimdi. Havuzunu bize açıyor. Teknede görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sevgili deniz dostları, tekrardan merhabalar. Boynuzbükü'ndeyiz. Biraz önce söylemiştim. Bugün havuzluğunu çok kıymetli bir tekne sahibimiz bizlere açtı. İtalya'dan, Toskana'dan Türkiye'ye getirdiğimiz Lagun 450 katamarandayız. Çok kıymetli Remzi Sakaoğlu, Delta Kalıp firmasının yönetim kurulu başkanı. Remzi abi bizleri ağırlıyor. Remzi abi diyorum bu arada. Çünkü ben size abi diye hitap ediyorum. Remzi abi çok teşekkür ederiz. Bizi teknenizde, katamaranınızda ağırlıyorsunuz. Nasılsınız? İyi misiniz? Çok teşekkür ediyorum Cem kardeşim. Hoş geldiniz, sefa geldiniz. Hoş bulduk. Biz de 10-15 gündür Göcek'teyiz. Daha önce Marmaris tarafındaydık. Bozukkale'de. Bozukkale'de çok güzel günlerimiz oldu. Yarın da kısmet olursa bir hafta sonu bir düğünümüz var. İstanbul'a döneceğiz. Gayet güzel, keyifli bir tatil dönemi geçirdik yani. Bunda senin payın çok fazla. Ben seni nasıl tanıdım? Geçen sene bir motor yatımız vardı. Hatta biraz önce tekneye gelirken demiştim, senelik olağan çekimlerimize hoş geldik diye. Evet. Ondan sonra Oğuz Özus'la diye bir arkadaşım vardı. Oğuz abiye de selamlar. Onun vasıtasıyla böyle işte bir tekne düşünüyorum ben. Satmayı falan ve ondan sonra da bir katamaran falan. O referans oldu. Biz seninle öyle bir başlangıcımız oldu. Kısa süre içinde de bizim elimizdeki motor yatı sattık. Yani neredeyse yani ilk gelen müşteriye de satışı yaptık. Sonradan ben bize söylemiştiniz. Ben yurt dışından, daha evet. doğrusu ben size söylemiştim. Biz ağırlıklı alım satım yapıyoruz Evet. ama yurt dışı ağırlıklı çalışıyoruz diye. Siz de bana yurt dışındaki fiyatların çok daha avantajlı olduğunu tabii ki söylemiştiniz. Evet. Biz de teyit etmiştik. Evet, onun öyle olduğunu. Ben ondan sonra Eylül'de sattık. Ekim, Kasım gibi Lagun işte 450 boy bize uyuyor diye böyle bir bu boylarda bir tekne, katamaran.
Ondan Bulamadık sonra ama bir süre. evet, bir 2-3 ay şey oldu. Sonradan ben Kasım Aralık gibi Cem ne oldu bizim tekneyi unuttun mu şey yaptın? Yok abi bakıyorum yakında güzel bir haberle döneceğim deyip Ocak zannediyorum Ocak 10-15 gibiydi. Ben anlatayım buradan sonrasını. Biz Zagreb'e Evet. fuara gitmiştik. Charter fuarına. Oradaki firmalardan bir tanesi. Hatta o fuarda tanışmıştık. Siz de tanıştınız sonra İtalya'da, Evet. hatta Olbia'da tekneyi Evet, taşımışken evet, evet. Simone ile tekneye gelmişti. Simone bu teknenin sahibiydi. Simone ile tanıştık biz orada. İşte ne iş yapıyorsunuz? Broker'ız. İşte ağırlıklı yurt dışından tekneleri Türkiye'ye satıyoruz, Türkiye'ye getiriyoruz diye konuşmuştuk. Kendisi de bana Lagoon 450 2016 model şu anda üzerinde bulunduğumuz tekneyi satma ihtimallerinin olduğunu söylemişti. Ben de direkt Remzi abiye telefon Evet. ettim. Remzi abi, bir tekne var, olabilir bir ihtimal dahilinde diye söylemiştim ama araya yine böyle 1-2 hafta bir süre geldi. Atina'dan günübirlik önce Roma'ya gittim. Roma'dan araba kiraladım. Burada kısaca söyleyeyim. Biz o zaman da söylemiştik size. Biz görmediğimiz, kendi okeyimizden geçmeyen hiçbir teknenin satışına para kazanmak için aracılık etmeyiz. İlla ki benim kendimin görmesi gerekiyor ve içimize sinmesi gerekiyor. Yani özetle şöyle söyleyeyim. Kendimizi almayacağımız hiçbir tekneyi kimseye aldırtmayız demiştim ve Evet. size de söylemiştim bunu. Atina'dan kalktım. Toskana Marina'daydı tekne. Gittim. Tabii charter teknesi deyince yani biz çok sattığımız için biliyoruz. İyi olanları var. Orta şeker olanları var. Çok kötü olanları var. Yani hiç adım atılmayacak olanları var. Tabii beklentimin çok üzerinde bir tekneyle karşılaştım. Hatta sizle canlı yayın yaptık. Evet. Canlı yayında ben size tekneyi gösterdim. Sonra size şunu dedim. Remzi abi, bu tekne charter teknesi gibi değil. Değil. Zaten çekimlerde de göreceksiniz. Muhteşem bir kondisyonu var. Sizin misafirlerinize zaten gelen, biraz önce söylediniz, teyit ediyorlar bunu diye. Tamam dedi, alalım dedi. Ondan sonra siz hatta Cenova'da mı? Bir yerde Bolonya'daydık işte. Ama orada şöyle dediniz çekimde, kozmetik olarak çok çok iyi. Hiç sanki charter yapmamış. Çok temiz her tarafı. Ben banko şey yapıyorum. ben okeyim dedim. Ben okeyim. Ama yine de bir survey Evet, gönderelim dedim. Survey gönderelim dedin. Her şıkta yani ne olursa olsun. Survey geldi. Ondan sonra siz okey dedikten sonra biz zannediyorum bir ufak bir kapora gönderdik. Ondan sonra biz Bolonya'da bir işimiz vardı. Müşteri ziyaretimiz vardı. Bolonya'dan biz tekrar bir araba kiralayarak evet, görebilir miyim? Sevgili Uğur'a da Evet. selam olsun. Oğlum Uğur'la beraber çıktık. Toskana'daydı. Toskana Marina'da. Evet. Oraya gittik. Tekneyi gördük. Biz zaten yarım saatte tekne gayet güzel. Hemen tekneye yani dediğimiz evet, gibiydi. dediğinin üstünde gayet güzel. Hoşumuza gitti. Hiç kusursuz. Ve ben Cem'i Survey arayarak yapılmış mıydı? Yok, yapılmamıştı. Cem hemen survey yapalım. Biz bu teknenin alımını kararlaştırıp bitirelim dedim. Ve öyle de start verdik. Ocak, Şubat herhalde Mart ayında falan zannediyorum Teslim kısmına. teslim kısmı işte şirket Amerika'da kurulması, nasıl bir yol izleyeceğiz. Sizin sattığınız motor yatta Amerikan bayraklıydı. Evet. Ama biz o tekneyi şirketiyle mi satmıştık? Hayır. Şirketiyle Yok. satmamıştık. Evet. Ferhat abi yeni şirket Evet, kurmuştuk. evet. Ama yine de ben Remzi Bey'e söyledim, sıfırdan bir şirketle Evet. ilerleyelim. Evet, diye. ilerleyelim. Şirket kuruldu. İşimiz sağlam olsun. Evet, bayrak düşüm işlemleri başladı. Sonra teknenin, tabii survey'de bu arada yanlış hatırlamıyorsam beklentinin çok üstünde notuyla gelmişti. Very good condition. Yani çok Evet. hatta size demiştim yani Evet. genelde good condition yazarlar. Zaten excellent hiç görmedim bugüne Evet. kadar. Very good Very condition'da attı yani belki bir kere iki kere gördüm. Bu da onlardan bir tanesiydi. Survey'den de geçti. Bayrak da düştü. Şu anda teknemiz St. Kitts and Nevis Evet. Karayip bayraklı. Amerikan şirketinin üstüne kayıtlı.
burada tabii şimdi yandaki tekneye bakıyorum. Palau bayraklı. Karşıda Evet. bir tane Amerikan Evet, bayraklı. Siz bayrak, bana hatta o zaman söylemiştiniz. Yani, sen kitsi olursa ne olur Evet. diyorsunuz. Ben de Remzi abi, Türk bayrağı, yabancı bayrak. Yabancı bayrağın ne bayrağı olduğunun sizin tekneyi Türk karasularında kullanmanız açısından hiçbir Bir sıkıntı farkı yok Doğru, yani. Kullanımı aynı Doğru. demiştim ve sen kis bayraklı yapmıştık Evet, bunu. yapmıştık. Sonra teslim. Evet, teslim süresi. Ben önden gittim. Nisan sonu, işte Mayıs başı. Bizim de gayretimiz yani Mayıs 10-15'i gibi, yani Türkiye'de. Biz tekneyi niye getirmedik diye düşünüyorum. Tekne, yani orada herhalde o Marina'ya para ödemiyorduk. marineye tabii para ödemiyorduk. Orada kalıyordu. Oradan bir daha getirip de Mart'ta falan, Nisan'da ne yapacağız diye onu düşünerek dedik ki Biz Mayıs'ta onu getirelim. Galiba Tabii. öteledik böyle bir. Tabii. İstemsizce öteledik Tabii, diye tabii. hatırlıyorum. Havalar biraz yumuşasın. Mayıs'ta getirirsek işte 15-20'si direkt Marmaris'e, Göce'ye getiririz gibi düşündük. Tabii sen orada çok güzel bir hizmet yaptın. Biz tekneye transfer yapacağız. İşte transfer kaptanları oğlumla beraber ben hatta gelmek istemiyordum. Ya Ben de size bu fırsatı kaçırmayın orada tekneyle nasıl döneceğim, işte sıkıntı yaşarım, 7 gün bir de soğuk olacak falan. Sen bana orada gayet güzel, bu senin için önemli bir fırsat, kaçırma. İstersen İtalya'dan ben seni bir uçağa aldırırım, şey yaparım size, veya da Ya Sicilya'dan ya Messina'dan ya Atina'dan. Sıkıntı olduğun zaman ben sana yardıma hazırım. O bana büyük bir destek oldu, moral de oldu. Hadi bakalım dedik ve biz de çıktık gittik. Ben önden gittim. Tabii sen önden gittin. Biz birkaç gün sonra geldik tekneye girdiğimiz zaman beni tabii çok şok eden bir şey, teknenin molapların her şeyi böyle dolu bir şekilde gördük. Gıdamızdan, makarnamızdan, Kumanya alışverişinizi ben yaptım. kumanya falan. Ya biz hani bu dolap şeyleri yapacağız diye dönüşe falan, ama Cem her şeyi halletmiş. Bütün işlemleri, sonra işlemlerimize de orada öncü koşturma. Hatta ben Cem'e biraz daha iş yükledim. Şöyle oldu. Neydi? Ya işte hava soğuk, işte biz uyku tulumu falan getirdik ama Cem, ben uyku tulumunda olmasam bir battaniye sağ olasın. O da marina sahibinden özel bir rica etti. Birkaç tane. Ama siz hikayesini biliyorsunuz. Çok kıymetli deniz dostları. Biz her zaman söylüyorum bunu. Biz tekneleri gördüğümüz gibi alırız. Üzerinde ne gördüysek alırız. Remzi abiye de bunu söylemiştim. Alırız diye. Ben tekneyi satın aldığımızda Toskana marinadaydı. Lakin teknenin Toskana'dan Sardunya Adası'nın kuzeyindeki Olbia'ya gelmesi gerekiyordu. Çünkü tekne Olbia limanına kayıtlıydı ve export işlemi oradan yapılacaktı. Orada bir kısa süreli bir kaptan tuttuk. İtalyan kaptanlarla çalıştık. Onlar tekneyi biz teslim almadan bir hafta 10 gün önce Olbia'ya getirdiler. Evet. Biz tekneleri teslim etmeden önce mutlaka son kontrollerini yapıyoruz. Velhasıl kelam gittik tekneye ve ilk defa ticaret yaptığımız bir firmaydı. Dolaplar bomboştu. Yani bardak, çanak, tabak vesaire böyle yalandan bir iki tane tencere bırakılmış. Evet. İşte o da yolda kullanın diye. Şarşaflarımız yok. Nevresim yok. Yastıklar yok. Yani tamamen dımdızlak bir Evet. tekneydi. Tabii bunun böyle olmayacağını ben Remzi abiye Evet. telefonda söyledim. Evet. Ben hallederim dedim. Evet. Nitekim de Evet, hallettik. halloldu. Fazlasıyla halloldu. ya hatta arkadaki Evet. dingi alüminyum tabanlı 340 Highfield'ın dingisi arkasında 20 evet. beygir Honda motoru var. O zaten başlı başına nereden Evet. baksanız 4000-4500 dolar. Onu bile falan. değil mi? O zaman sanki O da vermeyecekler diye. Onu da koydurduk. Evet. Bütün charter Evet. ekipmanını komple geri Evet. koydurduk. Evet. Ee, Full geldik yani. gördüğümüz gibi aldık. Evet, gördüğümüz gibi doğru. Öyle görmüştük yani çünkü. ekstra bir şey olmadı yani. Biz orada Sonra sizi havaalanından karşıladım. evet, Havaalanına ondan sonra geldik Sardunya, Olbia'da. Olbia'dan geldik, gayet güzel. Transfer kaptanlarımız
Ayrı bir başlık açalım. Evet, transfer kaptanlarımızla biz uçakta karşılaştık ama sen söylemiştin. İkinci ayakta siz Evet. İstanbul'dan Zürih'te buluştunuz galiba. Evet. İstanbul'dan Basel'de. Basel'de buluşup oradan Orbia'ya geldik değil Evet. mi? Onlar İzmir'den Basel'e uçtular. Evet, Siz İstanbul'dan İstanbul'dan Basel'e uçtunuz. Basel'e uçtuk. Basel'den indiğinizde yani Basel Olbia yaptınız. Olbia'da ben sizi aldım. Ama Nusret abiyle Evet, Özden evet, abi buradan evet. tekrar teşekkür çok ediyorum. çok selam olsun ikisine de. Bizim şöyle diyeyim. Tabii sen söylemiştin çok iyi dostlar diye. Çok nezih ama insan. ben gene bir soru işareti koymuştum. Ya inşallah çünkü 6-7 gün bir yol kolay değil Cem. Frekans tutmazsa. Tabii tutmazsa ne yaparız, ne ederiz? Şimdi oğlumla ben falan. Ondan sonra tanıştık. 1-2 gün orada karada, sonradan işte alışverişlerimizi de yaptık. Ayrıca neler falan işte oğlumun yapacağı işte makarnalar şunlar buna, o konuda da bayağı iyi bize bir Uğur yemek akşamları Uğur'un siparişleri zaten Evet. doluydu teknede. Evet, doluydu. Ve biz orada kaptanlarla yani gelebilir Nusret Kaptan, Özden Kaptan, şöyle diyeyim sonu diyeyim, biz onlarla sonradan kaptan olarak başladık, sonra Dost oldu. 7. gün hatta 2. 3. günü biz dost olduk. Sıkı bir dost ve şu anda bizim dostluğumuz telefonlaşıyoruz, görüşüyoruz. Bir sıkıntım olduğu zaman da bir şey ihtiyacım olduğu zaman her ikisini de arayabiliyorum. Sağ olsun onlar da bana bir eksik bir şey var mı diye arada sırada arıyorlar. Çünkü ben daha yeni bir denizciyim. Yani geçen sene işte Ocak'ta bir motor yat aldık. Ondan sonra onu sattık. Eylül'de sattık. Bunu da işte Nisan Mayıs'ta yani Türkiye'ye getirdik. Şu anda Eylül ortası gibi. Daha Bu çok, yaz ama tekneden inmediniz siz. bu sene hemen Neredeyse. hemen evet neredeyse teknede bayağı bu sene mesela Marmaris'e gittik, Yunan adalarına gittik. Çok güzeldi. Geçen sene Göcek'te çünkü o Temmuz Ağustos biraz zor oluyor. Çok kalabalık oluyor, sıcak oluyor. Ama biz Ağustos'ta Levent ve Fethiye kardeşlerim, misafirlerimiz var, dostlarımız vardı. Onlarla beraber 4, Hülya da vardı. 4 kişi Yunan Adası'na gittik. Orada 1 hafta 10 gün kaldık. Sonradan Türkiye'ye döndük. O zaman da dedik ki biz Marmaris tarafını, yani Marmaris'i bilmiyordum. İşte Bozburun, Hisarönü, Bozukkale, Selimiye. Serçe, Selimiye falan derken hemen hemen sezonu bitirdik yani. Şu anda işte Eylül ayındayız. Eylül ayı bir dost düğünü var bu hafta sonu. Onun için İstanbul'a dönmek zorundayım. Kısmet olursa yarın döneceğiz Teknenizde yani. Cuma günü itibariyle Midilli'ye doğru yola çıkıyor. Evet. Nusret kaptanımızı götürecek. Nusret kaptanımız evet götürecek. Kışlamayı Midilli Marina'da tercih ettiniz. Orada yapacağız. Gittik, o Midilli'yi gördük, güzel. Çok Buralarda güzel. biraz Cem zor. Marinalarda yer bulunmuyor. Bulsan yani sıraya alıyorlar veya fiyatlar çok yüksek. Yer merkezi yerlerde marina bulmak mümkün değil. Midilli Marina ile burada aldığınız fiyatlar arasında uçurum var mı? Uçurum 4'te 1 fiyat, 5'te 1 fiyat Midilli ile. Yani orada biz Setur'a gittik. Setur'a sözleşme yaptık. 5'te 1 fiyat. Bir de yer var. Burada 5 misli de versen yer yok diyor. Niye? Çünkü bu Covid'den sonra yani Türkiye'de denizcilik bayağı yukarı çıktı. Güzel de bir şey. Ben mutluyum yani. Tamam bazı sıkıntıları yaşıyor muyuz? Yaşıyoruz yani personelde falan filan ama deniz keyifli bir şey yani. Dostlara da tavsiye ederim. Ben mutluyum. Umarım sizi mutlu edebilmişizdir. Bir de seni de onlarca insana söylüyorum. Amandır bir broker arıyorsanız bir şey güvenli, bütün işimizi, gücümüzü bütün sağlam bir şekilde benim para transferime dahi müdahil oldunuz. Yani şu şekil, bu şekil yapalım, daha güvenli olsun dediniz. Ama orada karşı tarafa da danışmanlık verdik. Tabii. İtalyanlara da danışmanlık Tabii. Ama bu beni çok rahatlattı. Onun için eşe dosta da söylüyorum. Bir tekne düşündüğünüz zaman alma olsun, satma olsun. Kafanızda yine de beni tanıyordunuz. Tamam. Geçen sene soru işaretini motor yatınızı satmıştık ama yine de kafanızda böyle bir acaba var mıydı? Ya yurt dışından tekne almakla ilgili
Ya nasıl olacak şimdi? İtalya'daki tekneyi satın alıyoruz. Nasıl buraya gelir? Nasıl getiririz? Ya da bu işlemler nasıl olur vesaire gibi bir soru işareti yaşadınız mı hiç? Ben yaşamadım çünkü o güveni bana geçen sene birkaç kere de beraber olduk, yemek yedik derken yani o şeyi aldım sizden böyle yani yapabiliriz. Hiç aklımdan da şey geçmedi. Soru işareti. Acaba soru işareti ve çok şükür de hiçbir şey de olmadı. Hani şöyle de tereyağından kıl çeker gibi. Sağ Gayet salim güzel. teknemiz. Sağ salim teknemiz tam Marmaris'e gelene kadar da bir de her yerde bizi aradın. Nasıl gidiyor? Var mı bir şey? Bu da benim arkamda büyük bir şey oldu. Aramadım Remzi abi. Tabii. Teknenin nerede olduğunu biliyordum. Tabii. Ayis'ten sürekli Ama telefondan soruyordum. yaklaştığınız zaman arıyordum. Yaklaşıyorsunuz nasıl diye gidiyor? radardan sürekli Tabii, izliyordum. Çünkü yani her ne kadar survey yapılmış olsa da, her ne kadar biz gidip incelemiş olsak da bu teknenin evveliyatını bilme ihtimalimiz yani Tabii. yok. Tabii. Biz gerekli asgari ihtimamı gösteriyoruz. Ama tanımadığımız, evveliyatını bilmediğimiz bir tekne ve açık denizdesiniz. Yani çok büyük geçişleriniz var. Tabii. Olbiye Messina geçişi, Tabii. Messina geçişi var. Messina Pilos geçişleri Tabii. var. Yani uzun geçişler. Tabii. Sizin canlarınız var. Tabii. Nusret abinin, Özden abinin tabii, canları tabii. var ama tabii biz sizleri onlara emanet ettikten sonra ben her zaman söylüyorum sağ olsunlar, var olsunlar. İçimiz çok rahat. Siz de bana Evet. şunu demiştiniz. Ya bize kötülük yaptın. Doğru. Nusret abiyle Özden abini getirerek bize kötülük yaptın. Evet yani çünkü geldikten sonra insan yani öyle bir şey arıyor. Bulamazsınız Remzi Yani abi. evet yani. Çok zor. Yani nasıl ama tabii onun yarısı dahi olsa gene ben şey yapacağım yani sektörde biraz sıkıntı var. Onun Onların yarısı çok şeydir. Evet yarısı Öyle çok şey. Onlara da selam olsun, sevgiler olsun. İyi insanlar yani. İyi insan. Ama şunu da diyeyim, iyi insanlar hep iyi insanlarla beraber şey yapıyorlar. Evet yani biz de o bir keyif hep oluyor söylüyorum yani. işte havuzluk Evet. sohbetlerinde sevgili Yonatan'la çektiğimiz havuzluk sohbetleri İtalya'dan başka bir tekne getirmiştik biz. Sizin tekneler çıkmadan önce Dufour 512. Evet. Yonatan vasıtasıyla biz Nusret abiyle tanıştık. Yani böyle vesile oldu. İyi ki de oldu. Çok iyi. Çok iyi olmuş. Yani öncelikle öyle bir denizciyi Evet. tanımak çok Evet. çok güzel bir şey. Evet. Remzi abi çok teşekkür ediyoruz. Havuzluğunuzu bizlere açtınız. Teknenizde bizleri ağırladınız. Tekrardan güzel günlerde kullanın. Darısı daha büyüklere diyeyim. Çok teşekkür ediyorum. Mutlu oldum burada ağırlamaktan. Zannediyorum bir iki üçüncü herhalde ağırlamamdır. Evet, Fotinier'le de gelmiştin daha önce. Evet, Fotinier'le de gelmiştin. Mutluyum. Daha nice yıllar beraber daha güzel işler yapmak dileğiyle diyeyim. Sana hayatında da başarılar diliyorum. Çok sağ olun. İyi insanlarla karşılaşmanı Amin. diliyorum. İyi işler yapmanı diliyorum. Çünkü hak ediyorsun Cem kardeşim. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Mahcup ettiniz beni. Rica ederim. Estağfurullah. Sevgili deniz dostları, Boynuz Bükü'nden herkese selamlar. Sezonun sonuna geldik. Artık yavaş yavaş bugün de gördük. Göcek'te Evet. yavaş yavaş boşalıyor gibi. Biraz tenhalık var. Sizlerin için sezonun sonu ama bizim için sezon yeni başlıyor. Eğer yurt dışından tekne almak gibi bir hayaliniz varsa, yalnız bu işleri nasıl yaparız, nasıl ederiz noktasında çekinceleriniz varsa seve seve yardımcı olabiliriz. Merak ettiğiniz bir konu olursa dahi bize ulaşabilirsiniz. Biz seve seve bütün sorularınıza cevap veririz. Kendinize iyi bakın, denizde kalın.